Kettle, mangal, tüp, internet, elektrik, sıcak su, buzdolabı, otopark ücreti almıyoruz. Daha ne olsun? Çanak lazım var, tabak lazım var, tencere lazım var. Evet arkadaşlar, bir haftalık çadır tatilimiz başladı. Kamp yerlerinden de bahsedeceğim. Konakladığımız yerlerden de. Çadırımızı kurduk. 4 kişilik kolay kurulum, otomatik kurulum çadır. Yemeğimize başladık. Neredeyiz? Assos Kadırga Koyu'ndayız. Çocuk sesi falan duyabilirsiniz böyle. Sıkıntı yok çünkü pek çok aile, pek çok çadır var. Gayet güzel. Kadırga Koyu'nda ilk akşam Gözde Camping'de kalıyoruz. Elektrik var, tuvalet var, duş var, internet var ve şezlong var. Ücreti sadece kişi başı gecelik 300 lira. 12 yaş altı çocuklar ücretsiz. Bence gayet makul. Evet, Gözde Camping'i oldukça çok beğendim. Burada duşun, tuvaletin, bay bayan ayrı. Hepsi mevcut. Burada da çayını içebileceğin veya başka şeyleri içebileceğin, yemek yiyebileceğin alan mevcut. Hemen sahilde kendine ait, şuradan gözüküyor, şezlongları da mevcut. Onlar da az önce söylediğim ücrete dahil. Burası da kapalı yemek yiyebileceğin alan. Burası da kampa ait şezlongların olduğu bölüm. Burası da aynı ücrete dahil arkadaşlar. Çok iyi. Evet, bu da komşumuz geldi bu arada. Gözde Camping'in gecesi. Işıklandırmalar gayet güzel. Burada masalar da var, alabiliyorsunuz. Sandalyeler var hazır. Tabii kendi sandalyenizi de açabilirsiniz. Gayet renkli ve güzel bir yer. Kullanışlı bir yer. Şimdilik ilk kamp yerimizi tavsiye ediyorum. Bu arada armudun gölgesinde yatacağız bu akşam. Evet, kampın gecesi de bu. Gayet keyifli, aydınlatmalı. Muhtemelen bir 150 tane çadır var. Kalanlar bol. Çok güzel. Yani fiyat da çok güzel bu kamp için. Hizmet de çok güzel. Lavabolar temiz, duşlar temiz, sahil temiz. İlk kampa olumlu not veriyorum. Tavsiye ederim. Bu da Kadırga Koyu'nun gecesi arkadaşlar. Oldukça eğlenceli vallahi. Evet, koy boyunca klaplar, oteller devam ediyor. Başka kamp yeri de var mı diye baktım aslında, çadır kampı. Ama epey yürüdük aslında, bir 500 metre, 800 metre kadar yürüdük. Koy daha çok uzun. Kadırga Koyu sağa ve sola doğru çok uzun. Biz sağa doğru gittik Gözde kampın oradan. Buraya kadar herhangi bir başka çadır kampı göremedim. Belki gerideki kısımda vardır. Bungalov evler var, kiralık yerler var, kamp yerleri var. Ama çadır kampı şimdilik başka göremedim arkadaşlar. Olursa, karşıma çıkarsa çekerim yine. Evet, Gözde Camping'de de, bizim kamp yerimizde de canlı müzik var. Burada neredeyse her mekanda canlı müzik var akşamları. Evet, Kadırga'daki Gözde Kamp'tan çıktık. Yoldayız, Ayvalık'a doğru gidiyoruz. Orada başka bir kamp yeri bulacağız kendimize ama tabii tarihi yerleri geze geze gidiyoruz. Kadırga'ya gelmeden önce de Assos'u gezdik komple, Behram'a. Orada da kendimize gezecek bir yer bulacağız. Birkaç antik kent baktık. Burada bir Akçay'a uğradık, mola verdik. Çay molası. Güzel bir kordonu var. Akçay'ı biraz dolaşıp yola tekrar çıkacağız bir yarım saat, bir saat dinlenmeden sonra. Bayrağımız da nefismiş ha. Evet, ikinci durağımız Ayvalık Çamlık Camping. Çadırımızı kurduk. Manzaramız bu. Pek çok çadır var burada. Şurada kiralık bungalov evler var. Ve çok fazla da yer var.
Hani oldukça fazla çadır olmasına rağmen kapasitenin sadece 1/4 dolu diyor. Onun haricinde fiyatlar uygun. Kişi başı gecelik 250 TL burası. Çocuklara, 12 yaşın altındaki çocuklara ücret yok. Bakalım diğer hizmetlere de bakacağız. Elektrik var, buzdolabı var, duş var, tuvalet var. Onları görmedim henüz. Hepsini bir görelim ama her şeyden önce çok güzel bir manzarası var buranın. İşte sabah bu manzaraya uyanacaksınız. Neresiydi? Ayvalık Çamlık Kamp. Evet, aşağıda da çadır kamp yerleri devam ediyor. Bulaşıkhane, bayan WC ve duşlar bu kısımda. Biraz uzak kalıyor ama burada da bayan duş yerleri var. En büyük eksisi şimdilik tuvalet ve duşun. Biz şurada ilerideyiz. Çadırlara biraz uzak olması. Onun haricinde temiz, güzel gözüküyor. Dolaplar da var. Evet, lavabolar ve tuvaletler öbür tarafa göre çok daha temiz, fazla. Tabii burası şey olarak, çadır sayısı olarak da fazla olduğu için normal. Diğer tarafta biraz tuvalet sırası bekliyorduk. Burada beklemeyeceğiz ama manzara çok güzel gerçekten. Bay duş. Burada bayan duş. O alanlara daha girmedim. Harika. Bir saniye. Evet, yeni kamp yerimiz Ayvalık Çamlık Camping. Oldukça güzel bir yer. Biz de çadırımızı yeni kurduk. Gayet hesaplı. Kişi başı 250 lira. Vallahi bu devirde bulamazsın. Hizmetler de çok güzel. Sayalım mı dayı? 1983 yılından beri burasını işletmekteyiz. Aile kampıdır. Aile olarak işletiyoruz. Bu kampta olan hizmetleri Türkiye'de hiçbir kampta olduğunu tahmin etmiyorum. Vallahi ben de sana. Kettle, mangal, tüp, internet, elektrik, sıcak su, buzdolabı, otopark ücreti almıyoruz. Daha ne olsun? Çanak lazım var, tabak lazım var, tencere lazım var. Ne isterse müşterilerimize imkanlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin en güzel Türkiye'de çok güzel bir ismimiz var. Allah bozmasın inşallah. Dostlarımızın sayesinde devamlı büyümekteyiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel mekan yapmışsınız. Aynı zamanda alt kısımda nikah, düğün vesaire gibi cemiyetlerde yapılabiliyor. Gayet güzel alanları var. Otopark alanı var. Her şey müthiş. Elinize sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu da kampın gecesi. Her yerde ışıklandırma mevcut. Gayet güzel görünüyor. Şimdi böyle yerlere gelenler hizmet yok filan diyebilir. Buradan ne hizmeti bekleyeceksiniz ki? Burası çadır kampı. Ancak tuvaletler temiz olur. Elektrikte sıkıntı olmaz. Duşta sıkıntı olmaz. Onları bekleyebilirsiniz. Ayağınıza hizmet beklemeyeceksiniz. Gayet uygun fiyatlar. Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Burada buzdolapları var. Bunlara malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Evet, bulaşıkhaneye, mutfağa, duşa, tuvalete giden yerde. Evet. Orada da ışıklandırma gayet güzel. Burada mangal yeri var bu arada. Hazır mangallar var. Mangal yapmak isteyen burada direkt tomrunu alıp yapabiliyor. Evet, kamp alanımızın sahili burası. Buranın dezavantajlarından biri, direkt buradan denize giriş yok. İskelesi var şurada ileride. O iskeleden derine girebiliyorsunuz. Direkt sahiline giremiyorsunuz. Şurada bir etkinlik alanı var. Aynı kamp yerine ait. Bizim kamp yeri de şurası, yukarısı. Full. Burası her yer. Burada da karavan kamp alanı var. Aynı zamanda otopark var. Otoparkın bu kadar çok dolu olmasının nedeni tabi bu akşam burada bir nişan töreni gibi bir şeyin olması. Çok güzel. Ama denize buradan giremiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Sarımsaklı sahili yaklaşık 3 kilometre. Aracınızla yüzüp gelebiliyorsunuz. Bir de bu yöne tatile gelecekseniz, özellikle yaz sezonunda müthiş bir trafikle karşılaşacaksınız. Dikkatli araba kullanın. Yollar çok dolu.
Evet, bugün Çamlık kampta ikinci günümüz. Bu akşamı da burada geçireceğiz. Burayı çok sevdik. Biraz daha fazla sevdik öbür tarafa göre. 2 gün kalmaya karar verdik. Gelenler gidenler devam ediyor. Bitmiyor. Sürekli bir akış var. Oldukça popüler bir yer. Tavsiye ediyorum. Tek sıkıntı dediğim gibi denize girme konusu. Onda da gerek iskele var. İskeleden girebilirsiniz. Bu çocuklar için problem olabilir. Gerekse Sarımsaklı sahil oldukça yakın. Şeytan Sofrası'na da yakın burası. Hemen gidip gelebilirsiniz gezerek. Aracınızla tabii. Evet, Çamlık kampın bir avantajı da bakın denize sıfır da kamp yapabiliyorsunuz. Karavanlar da burada kamp yapabiliyor. Buradan yukarıda çamların içinde de kamp yapabiliyorsunuz. Bakın her yerde çadır var burada. Her yere kurulum yapılabiliyor. Çok fazla da kapasiteye sahip. Muhtemelen neredeyse her zaman boş yer bulabilirsiniz. Şuraya bile çadır kurabilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim. Evet, Çamlık Camping'den Ayvalık Sarımsaklı plajına gelmek. Burası halk plajı. Sadece 5 dakika 10 dakika arası bir şey. Lakin halk plajı olduğu halde burayı oteller şezlonglarla doldurmuş. Şezlong 2 şezlonga 200 TL ücret alıyorlar. Böyle bir hakları var mı bilmiyorum. Hiç sanmıyorum. Ama tabi kendi şemsiyenizi ya da sırtınızı arka tarafa şu şekilde kurabiliyorsunuz. O zaman ücretsiz. Lakin üvey evlat muamelesi en arkada kalıyorsunuz. Bilginiz olsun. Güzel. Suyu çok soğuk bizim Marmara Denizi'ne göre. Daha tuzlu. Ama denizi çok güzel. Evet, 3. kampımız Kalemlik Orman Kampı Özdere. Bundan önce 2 kamp yaptığımız yerin 100 katı büyüklüğünde muhteşem bir yer. Her türlü imkan var. Elektrik, su, duş, tuvalet vesaire. Giriş ücreti kişi başı 80 lira. İster 2 gün kal, ister 3 gün kal 80 lira. Çadır ücreti sadece 250 lira. 2 kişiye. Yani çocuklar ücretsiz. Kişi başı 250 lira değil diğerleri gibi. Burada 250 lira 2 gün için sadece 500 lira ödüyoruz. Aşağıda sahili var, denizi var. Burada modern binaları, tuvaletleri, her şeyi var. Yani kamp yaptığımız alanlar içinde kesinlikle şimdiden daha bismillah giriş yaptık. Çadırımızı kuruyoruz hatta. Lavaboya gidiyorum. 1 numara bu. Gerek ücret gerekse güzellik açısından. Devamını çekeceğim. Evet, ilk izlenimler. Alan çok büyük. Her yer çadır. Aşağıda marketi var. Ekmeğe kadar her şey bulunabiliyor. Şu an ekmek gitmiş gerçi ama biz tabi tedarikli geldik. Onun haricinde aşağıda duşlar var. Epey fazla duş var ama soğuk duş var. Denizden çıkan soğuk duşunu alıp geri dönecek. Sıcak duş bulduk. Bu binlerce çadır için sadece 2 adet sıcak duş var. Sıra gelirse ya da su sıcak kalırsa muhtemelen orada duşumuzu alabileceğiz. Onun haricinde soğuk duş, mutfak alanları uzak çünkü alan çok geniş. Yani diğer 2 kamp yaptığımız çadır daha kendine özgü küçük alanlardan oluşuyordu. Burası çok geniş bir alan. Ve duş konusunda sıkıntısı çok büyük. Onu söyleyeyim. Eksi 1. Artı 10'u var buranın. Diğer konularda bakın buzdolabı çadırların arasında şeyi koymak için, nevalelerinizi koymak için. Şuradaki soldaki betonlar şu mangal yerleri. Mangalınızı yapmak için önünüze gelen her yerde mangalınızı yakamıyorsunuz. Çünkü çamlık bir alan, yangın çıkartabilirsiniz. Artıları çok fazla. Bakın bir dolapta burada var. Herkesin yakınında elektrik var. Kablonuzu siz getireceksiniz. Lambanızı siz getireceksiniz. Burası da mangal yeri. Bakın şurada arkadaşlar mangalını yakmışlar.
eksi duştan ciddi anlamda bir eksisi var. İkincisi de güvenlik açısından sorun olabilir çünkü çok kalabalık. Yani öbür tarafta biz tüm eşyalarımızı çadırda bırakıp gidebiliyorduk. Aile ortamıydı, sağda soldaki herkes sabah kalktığında günaydın diyordu, çayını kahvesini paylaşıyordu. Kamp arkadaşlığı diye bir şey vardır. Yan komşunla kısa bir sürede muhabbeti kurarsın. Bildiğin aile gibi olursun, günaydınlaşırsın, iyi geceleşirsin, hediyeleşirsin çay, kahve gibi konularda. Burada o olmaz. Daha içe kapanık bir yer. Çünkü çok kalabalık. Diğerleri artı bu eksilerde duş ve kalabalık konusu. Günaydın arkadaşlar. Buradaki uyku evdeki uykuya hiç benzemiyor. Manzaram bu. Kamp yerimiz böyle bir yer. Biz hemen şu görüntüde araçların biraz ilerisinde kalıyoruz. Oradan yukarısı full çadır. Bu tarafın yukarısı full çadır. Burası sahilimiz. Yüzme yerleri. Tabii o karşısı başka bir sahile ait. Şuradan aşağıya iniyor. Burada yüzülebiliyor. Öbür tarafta komple kumsal var buraya ait. Burası karavan kamp yeri. Şu gördüğünüz alanda oturma yerleri var mevcut. Aracınızla çadırınızın dibine kadar gelebiliyorsunuz. Burada yine gün içinde oturabileceğiniz masalar var. Yukarıda da var, üst tarafta. Çadır kamp alanını buradan görebilecek miyim? Ona bir bakayım. Şu yukarıda komple çadırlar kurulmuş. Burada binalar gözüküyor gibi ama ağaçların altı çadır dolu. Bulaşıklar biraz kara düzen yıkanıyor. Maalesef kampta bazı şeyleri göze almanız gerekiyor çadır kampında. Hemen sağda solda böyle bayan erkek tuvaletler var. Gördüğüm kadarıyla en büyük sıkıntı duş. Bu kamp için. Soğuk suyla duş sınırsız. Sıcak suyla duş çok sınırlı. Onun haricinde şurada restoranı, hemen arkasında marketi var. Burada da yine restoranın yemek yiyebileceğiniz yerleri var. Büyük bir alan, güzel bir alan. Tavsiye ediyorum ve diğerlerine göre daha hesaplı. Evet, şimdi bir yetkili uğradı. Biraz muhabbet ettik. Üstünüzdeki ve yan komşular bizden bahsetti. Çok iyi yerdesin. Komşuların çok sağlam dedi. İyi bir şey bu. Tabii ben de ufak tefek şikayetlerimi dile getirdim. Bunları kanala ekleyeceğimi de söyledim. Ne sorununu dile getirdim. Daha kaliteli tuvalet ve sıcak duş problemini. O da bu konuda çalışmalar olduğunu ve kısa bir zamanda umarım burayı sıcak duşa kavuşturacaklarını söylediler. Tuvaletlerde de bir düzenleme olacağını söylediler. Onlar da olursa önümüzdeki sene tekrar muhtemelen buraya uğrayacağız. Tekrar video çekeceğiz. Karşılaştırma yaparız. Ama ilgi güzel yani arkadaşlar. Hatta her gün yanına kadar gelip derdini soranlar bile var yetkililerden. Bu hoş bir şey. Hal hatır soranlar var. Memnun musunuz diyenler var. Güzel bir şey. Bir de burada Ağustos böceği dostlarımız var. Şu an ötüyor. Çok fazla miktarda. Hem onları görebiliyorsunuz hem size müzik yapıyorlar. Artık sizin rahatsız olup olmamanıza bağlı, bizim hoşumuza gidiyor bu ses. Bakın coştu, kuyruğa bakın. Diğer iki kamp günlük ya da 2 günlük kampları çok uygundu. Burası ise her imkanı barındırıyor. Bakın oldukça kalabalık bir sahil ve oturma yeri var. Sağ tarafta full sahilde denize girebiliyorsunuz. Buraya haftalık kampa gelmek çok daha iyi. Gel burada 10 gün kal, 15 gün kal. Hem fiyat hem de imkan olarak
çok fazlası var. Yani gel 10 gün kal, canın sıkılmaz, öyle diyeyim. Pek çok aktiviteyi bir arada yapabilirsin. Ayrıca gündüzleri çıkıp yakın yerlerdeki tarihi yerleri de dolaşabilirsin. Yani kalıcı olmak için tatile çıkıyorsanız bir haftalığına 10 günlüğüne gezdiğim 3 kampın içindeki en uygun yer burası. Ama tabi soğuk suyla duşa dayanabilmelisiniz. Alışık olmalısınız. Evet arkadaşlar, bugün kamptaki son günümüz. Birazdan inşallah Allah'ın izniyle toparlanıp yola çıkacağız. Artık dönüş başlıyor. Bu kampta daha önceden de dediğim gibi gelip bir hafta kalabilirsiniz. Hem fiyat makul, hem seçenek çok. Pek çok eski antik kente yakın, Selçuk'a yakın, Kuşadası'na yakın, hepsi yarımşar saat, 45'er dakika mesafede. Gün içi oraları ziyaret edip akşam geri dönebilirsiniz. İstiyorsanız buranın şu az aşağıda sahili var. Orada denize girip duşunuzu, soğuk suyla duşunuzu alıp çadırınıza gelip günü burada geçirip dinlenebilirsiniz. Bir hafta boyunca yapacağınız o kadar çok etkinlik var ki. Buradan Kuşadası'na ulaşın, buradan Efes Antik Kent'e gidin, pek çok yere gidin ya da gelin sadece dinlenin. Sessiz, sakin, bakın şu anda binlerce çadır var burada, yukarısı çadır dolu, etrafımız çadır dolu. Ve kimse kimseyi rahatsız etmiyor, kimse kimsenin tavuğuna kış demiyor. Herkes geliyor burada tatilini yapıyor, normal hayatını yaşıyor. Restoranı var, oturma yerleri var. Oldukça iyi. Beğendim, güzel bir yer. Tabii daha önceden de söyledim, ne istediğinize bağlı. Böyle bir yere geliyorsanız fazla şikayet etmeyeceksiniz. Sonuçta çadır kampındasınız. 5 yıldızlı otelde değilsiniz. Su soğuktu, tuvaletler biraz kirlenmişti. Aynı anda onlarca insan tuvalete giriyor. Bir de 1 saniye önce bile temizlemiş olsalar 5-10 saniye sonra o tuvalet tekrar kirleniyor. Ufak tefek işlerinizi kendiniz göreceksiniz. Şikayet etmeyeceksiniz. Burada her türlü kuş, bakın, böcek, Ağustos böceği eşliğinde hem doğal ortam, her yerlerde böyle sizi rahatsız edecek böcekler falan yok. Oldukça düzenli. Park yeriniz hemen yakınınızda. Biraz sivrisinek var. Sivrisinek çok. Koruyucu bir çadırınız olması lazım, sineklikli. Tavsiye edeceğim şu ana kadarki en iyi kamp yeri bence. Basit bir kamp istiyorsanız, kendi ailenizle zaman geçireceğiniz keyifli bir kamp istiyorsanız tavsiye ederim. Herkese göre olmayabilir ama çok kişiye göre bence gayet uygun. Çevrede başka kamplar da var. Biraz daha fiyatı yüksekmiş onların, duyduğum kadarıyla. Daha küçük, daha böyle etkinliği fazla olan. Ama burası açıkçası benim için ideal. Uzun süreli tatile çıkacaksam, tek kamp yerinde kalacaksam muhtemelen burayı tercih ederim. Ve öyle umuyorum ki her sene mutlaka uğramayı istediğim yerlerden bir tanesi. Ya nasip. Biz birazdan, Allah izin verirse, tekrar söylüyorum, yola çıkacağız. Geriye dönüşümüz başlayacak. Önümüzdeki yıllarda ya da önümüzdeki süreçlerde daha farklı kamp videoları da çekeriz sizin için. Gerekirse mantar kampları, dağ kampları, balık kampları. Böyle de bir kanala kamp konusunda girmiş olalım. Neler ihtiyacınız var onu da söyleyeyim sahi, kapatmadan önce. Bu tür yerlerde elektrik imkanı var arkadaşlar. Bakın şurada buzdolabının yanında mesela elektrik var. Mutlaka bir seyyar kablonuz olsun. 15-20 metre de yeterli. O kadar yakına geliyor. Ben daha uzununu getirdim. Küçük tüp veya kettle, çay vesaire yapmaya. Onun haricinde yanınızda olabilecek elektrikli ocak, basit bir elektrikli ocak alırsanız, atıyorum aynı anda hem çayı hem menemeni yapmak istiyorsanız ikili elektrikli ocak olabilir. Çok pratik olur, işinizi görür. Kahve makinesi taşıyabilirsiniz. Elektrikle kullanabileceğiniz pratik şeylerin hepsini alabilirsiniz. Termos olabilir. Buradan işinizi kolaylaştırıyor. Su kaynamışken
Kalan suyu tekrar termosunuza doldurup bir süre sonra onu kullanabiliyorsunuz ya da gittiğiniz yere götürebiliyorsunuz. Onun haricinde yağınız, tuzunuz, cartınız, curtunuz mutlaka yanınızda olacak. Yerler çam ormanı olduğu için çok tozlu. Şöyle bir kendinize yaşam alanı oluşturmak için bundan daha büyük bir öne balkon gibi kullanabileceğiniz, şu sonuçta çadırların pek çoğunda önde gölgelik oluyor. Şurası gölgelik oluyor. Zemin oluşturabileceğiniz bir branda olabilir. Çadırınızın üzerine şu komşu çadırlarda olduğu gibi bir gölgelik alabilirsiniz. Ağaçlar çok bol. Asabilirsiniz. Çünkü mesela bizim çadırın üstü açık. İstersek kapatılabiliyor, ayrı konu. Ama çadırın içi yazın sıcak oluyor biliyorsunuz. O yüzden pencereleri aralıyoruz biraz. Çadırınızın üzerine şöyle bir gölgelik alabilirsiniz. O çok önemli değil. Benim kullanmak istediğim ya da zaman ayırmak istediğim bir şey değil. Çünkü kısa süreli kalıp başka kampa geçiyorum. Bunu ancak kalıcı kamplarda yapabilirsiniz. Sürekli kıyafetlerinizle denize girdiğiniz için ıslanıyor, yıkamanız gerekiyor. Onları kurutabileceğiniz bir ipe, mandala ihtiyacınız var. Pratik ipler var, mandallı, onlardan alabilirsiniz, yer kaplamayan. Şişme yatak olmazsa olmaz. Biz matlarda uyuduk. Evet, soğuğu kesiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun ama sırtınız epey yere geçiyor. Gecede rahatınıza düşkünseniz yatak alın ama bizim gibi bodoslama doğada yerde yatmaya bile alışıksanız çok sorun edeceğiniz bir şey değil. 1,5-2 santimlik kalın matlar işinizi görecektir. Çocuklar bak bir haftadır şu matta uyuyorlar. Tabi bunun üzerine bir battaniye, bir çarşaf yayıyoruz. Bakın ipe örnek burada. Gayet güzel, keyifli bir kamp geçirdik. Bir haftadır dışarılardayız. Tabii bizdeki gezme tarzı biraz daha değişik oldu. Sabit kamp yerlerinde konaklamadık. Oraya en yakın tarihi alanları gezdik gündüz. Akşam kampımıza döndük. Bazı günler denize girdik. Akşam üzeri bile denize girip hava kararırken duşumuzu alıp çadırımıza geldiğimiz anlar bile oldu. Biraz yorucu oldu çünkü sürekli aktiftik. Ama çadırdaki 5 saat 6 saat bir uyku evinizde uyuyacağınız 8-10 saatlik bir uykuya bedel. Burada 3'te yatıp 8'de kalktığınız zaman dinç kalkıyorsunuz. Oksijen bol, hava temiz. Bu kadar. Bir başka kampta ya da bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Elimden geldiği kadar yerleri tanıtmaya çalıştım. Uğrayacaksanız buraları tercih edebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.